Ulusların varoluş mücadeleleri, bireylerin büyük fedakarlıklarını ve bazen de ulusun varlığını sürdürebilmesi için bireyin yok olmayı göze almasını gerektirir. Bu belgeselde adada varoluş mücadelesi veren Kıbrıslı Türklerin destansı Erenköy direnişinde dönüm noktası olan 8 Ağustos 1964 ve takip eden günlerde yaşananları ve ulusun varoluşu için kendi yok oluşlarını göz kırpmadan kabullenen bir avuç kahramanın hikayesini anlatacağız. Kıbrıs'ın kuzeybatısında yer alan Dillirga bölgesindeki Türkler 8 aydır devam eden Rum ablukasına karşı kahramanca direniyordu. Yurt dışında yüksek öğrenimlerini sürdürürken Türkiye'de aldıkları kısa bir askeri eğitimin ardından gönüllü olarak vatan savunmasına gelen Kıbrıslı Türk öğrenciler civar köylerdeki halkla birlikte destansı bir mücadele örneği sergiliyorlardı. Rumların 5 Ağustos günü başlattıkları genel taarruz sonucunda kuşatma çemberi giderek daralmış, bölgedeki 5 Türk köyünden sadece Erenköy mücahitlerin elinde kalmıştı. Erenköy'ü bu denli önemli kılan, o gün için Kıbrıs Türk'ünün Anadolu'ya açılan tek kapısı ve silah ikmali için bir köprü başı konumunda olmasıydı. Kıbrıs Türk'ünün varoluş mücadelesinde bir dönüm noktasına gelinmişti. Ya Türkiye yardıma gelecek ya da aylardır süren bu şanlı direniş son nefese kadar yapılacak mücadeleyle sona erecekti. Rum kuvvetleri Erenköy'ü ele geçirecek son taarruza tüm imkanlarıyla hazırdı. Taarruzun sonucundan emin olan Rum Kuvvetleri Komutanı Albay Girivas, harekata başlarken bütün dünya gazetecilerini Türkleri nasıl denize dökeceklerini görmeye davet etmişti. 8 Ağustos gününe gelindiğinde Erenköy'ü kuşatan kuvvetler, piyade ve komandolardan oluşan yaklaşık 2000 asker, silahlı zırhlı araçlar, 20 ve 25 milimetrelik toplar ile 2 hücum bottan oluşuyordu. Buna karşılık 500 civarında öğrenci, 10-15 komando ve köylülerden oluşan toplam 630 mücahit, hafif makinalı tabanca ve tüfek, piyade tüfeği, bazuka, küçük havan topu ve az sayıda geri tepmesiz topla Erenköy'ü savunmaya hazırlanıyordu. Türk Mukavemet Teşkilatı TMT'nin ilk bayraktarı olan Akıncı Kod adlı Albay Ali Rıza Vuruşkan'ın komutasında, aralarında Rauf Denktaş ve gazeteci Ömer Sami Coşar'ın da bulunduğu mücahitler Erenköy'e çekilerek son savunma düzenlerini almışlardı. Erenköy, Rum mevzilerinin altında mahkum bir arazide bulunuyordu. Birleşmiş Milletler Barış Gücü askerlerinin tahliye talebini reddeden ve mağaralara sığınan 700 civarında ihtiyar, kadın ve çocuk mücahitlerle kader birliği yapmayı tercih etmiş, adeta ölümü bekliyorlardı. Rumlar sabah saatlerinden itibaren Erenköy'ün içine doğru yoğun bir havan bombardımanına başladılar. 2 Rum hücum botu ise deniz tarafından Erenköy'ü ateş altına aldı. Her yönden saldırıya uğrayan savunma hatları daha fazla dayanabilecek durumda değildi. Silahlandırılmış zırhlı araçların da bulunduğu konvoy, asfalt yolda Erenköy'e doğru ilerliyor, Rum çemberi giderek daralıyordu. O anlarda Albay Vuruşkan'ın Ankara'ya gönderdiği son telsiz mesajı durumu bütün açıklığıyla bildiriyordu. Saldırı bütün şiddetiyle devam etmektedir. Rumlar kesin sonuç almak kararındadır. Yarın sabaha kadar direnebiliriz. Yardıma gelmezseniz bunu engelleyen büyük bir milli sebep olduğuna inanarak öleceğiz. Vatan sağ olsun. Zamanın adeta durduğu ve ümitlerin kırıldığı anlarda Ankara'dan gelen "mevzilerinizi işaretleyin" mesajı üzerine mücahit mevzileri beyaz bezlerle işaretlendi. Umutlar yeniden canlanmıştı. Saatler 16.30'u gösterdiğinde Türk jetlerinin havayı adeta yırtan müthiş gürültüsü Erenköy semalarını sardı. Mevzilerdeki mücahitler birbirlerine sarılıp ağlarken mağaralardan fırlayan halk sevinç gözyaşları döküyordu. Kuzeyden gelen 2 Türk savaş uçağı kısa bir süre Erenköy üzerinde alçaktan uçuş yaptıktan sonra Rum hücum botlarının üzerinden geçip Türkiye'ye doğru uzaklaştı ve gözden kayboldu. Uçakların ateş açmadan gitmesinden cesaret alan Rumlar saldırının şiddetini daha da arttırdılar. Mevzilere ve Erenköy'ün içine adeta mermi yağıyordu. Kısa süren iyimser hava yeniden kayboluyordu ki saat 17.30 sıralarında Türk jetlerinin sesleri deniz yönünden yankılandı. Malatya'dan kalkan jetler Rum mevzilerine bomba ve roketlerini atarken her yerden dumanlar yükseliyor, Rum birlikleri dağılıyordu.
Aynı anlarda hücum botlara yönelik ilk saldırıyı gerçekleştirecek 1. Hücum Kolundaki uçaklar Rum devriye botları Feton ve Arion'u gemi konağı limanında bularak taarruza başladılar. Botlar kaçış manevraları başlatıp uçak savar ateşi açtılar. R-151 grubu Feton hücum botu uçaklardan atılan roketlerin makinelerden birine isabet etmesi sonucu hasar gördü. 5 askerin öldüğü, 13 askerin yaralandığı bot karaya oturtuldu ve mürettebat tahliye edildi. Feton ilerleyen saatlerde tamamen yanarak enkaz haline geldi. O sıralarda Eskişehir'den kalkan ve F-100D'lerden oluşan Yüzbaşı Cengiz Topel liderliğindeki 2. Dörtlü Kol da gemi konağına ulaşmıştı. Görevin hedefi limana mühimmat indiren nakliye gemisinin engellenmesiydi. Gemiyle göz teması sağlanınca önce yükselip ardından bomba bırakma irtifası olan 3500 fite kadar dalışa geçildi. Soldan iskeleye yanaşmış olan gemi hedef göstergesinde büyürken Topel bombayı bıraktı ve yükseldi. 4 numara üsteğmen Altan Uçak patlamayı gördüğünde telsizden Yüzbaşı Topel'e "Helal olsun komutan, vurdun" diyerek seslendi. Kol lideri Yüzbaşı Cengiz Topel, Erenköy yönüne kaçmaya çalışan Arion hücum botunu görünce bu kez hücum bota doğru dalışa geçti. Yoğun uçak savar ateşi altında oldukça alçak irtifada makinalı top ve roket atışı yaptı. Yüzeysel hasarlar oluşan hücum bot kaçış manevraları yaparak uzaklaşmaya çalışırken Topel'in uçağının arkasından bir duman belirmeye başladı. O sırada Akdeniz üzerinde Erenköy yönüne gelmekte olan Yüzbaşı Yaşar Demirbulak liderliğindeki kolun telsizlerinde şu konuşmalar duyuldu. "Cengiz Yüzbaşım, uçağından dumanlar çıkıyor, atla. Yüzbaşım, cayır cayır yanıyorsun, atla." "Tamam, atladı. Paraşütü açıldı." Yüzbaşı Topel'in uçağının alçak irtifadan attığı bombanın parça tesiri ile yara alması sonucu mu, yoksa bombayı bırakış ve yükselişi sırasında uçak savarla vurularak mı düştüğü konusunda uzun yıllar net bir sonuca varılamamıştı. 2010 yılında Rum Phileleftheros gazetesinde yer alan bir yazıda 46 yıl sonra gerçeğin ortaya çıktığı iddia ediliyordu. Cengiz Topel'in uçağı Yunanistan'ın adaya gizlice gönderdiği Feton isimli hücum bot tarafından vurulmuştu. O gün yaşananları hücum botun harekat subayı Dimitrios Miçaços şöyle anlatıyordu. İki hücum bot akşam saatlerinde Pire'den bayraksız ve ayırt edici işaret olmadan ayrıldık. Kıbrıs karasularına ulaşana kadar sinyal vermememiz emri vardı. Adaya varınca Kıbrıs bayrağı çektik ve göreve başladık. 8 Ağustos günü gemi konağındayken uçaklar bizi buldu ve vurdular. Mürettebatından ölenler oldu, ben de elimden yaralandım. Bu sırada bir uçak vurduk ve düşürdük. Pilotu paraşütle atladı. Diğer uçaksa yaralı halde Türkiye'ye dönmeyi başardı. Düşmekte olan uçaktan paraşütle atlayan Topel, Türk yerleşimlerinin arasında yer alan Peris-Seroneri Rum köyünün yanından geçen asfalt yola indi. Üzerindeki muhtemelen hedef bilgileri ve harita olan evrakları çıkarıp yaktıktan sonra Lefke yönüne doğru koşmaya başladı. Mermisinin bitimine kadar kendini koruyan Topel, arkasından gelen jipte bulunan 3 Rum askeri tarafından yakalanarak esir alındı. Cengiz Topel esir düştükten sonra neler yaşadığı konusunda varsayımlar dışında net bir bilgi bulunmuyor. En çok kabul gören varsayımlardan birine göre Yüzbaşı Topel yakalandıktan sonra Güzelyurt'a götürüldü. Araç şehrin girişinde 500 kadar Rum askeri ve militan tarafından durduruldu. Elleri kelepçeli olarak araçtan indirilerek hemen orada sorgulanmak istendi. Cengiz Topel'in sorular karşısındaki suskunluğunu fiziki şiddet ve dipçik darbeleri ile çözemeyen Rumlar, yerde yüzü koyun yatarken yakın mesafeden 3 el ateş ederek onu ağır yaraladılar. Topel'den bilgi almayı ve propaganda amaçlı kullanmayı hedefleyen Rum liderlerin talimatıyla Lefkoşa Rum Hastanesi'ne kaldırılan ve ameliyata alınan Topel, hastanede hayatını kaybetti. Bir başka varsayıma göre ise Cengiz Topel yakalandıktan sonra ilk olarak Pendaya Hastanesi'ne götürüldü. Burada görev yapmakta olan İngiliz Doktor Taylor'dan Cengiz Topel'in ağır yaralı olduğuna dair rapor istendi. Doktor Taylor, Rumların sağlam durumda olan Topel'e yapabilecekleri kötü muameleyi tahmin ettiğinden istenen raporu vermedi. Cengiz Topel daha sonra Güzelyurt Rum Manastırı'na götürüldü. Burada kendisinden harekat hakkında bilgi vermesi ve radyoya çıkıp Türkiye aleyhinde konuşma yapması istendi. Ancak Topel reddetti. Sonuç işkence ve ölümdü.
Pilot yüzbaşı Cengiz Topel'in yakalandığında çenesinde hafif beresi olduğunu ve tedavi edildiği Rum hastanesinde sağlık durumunun iyiye gitmekte olduğunu bildiren Rum basını bir gün sonra ağız değiştirerek pilotumuzun öldüğünü bildiriyordu. Rum tarafı şehidin naaşının teslimini ertelemeler ve Kıbrıs'ta cenaze töreni yapılmaması gibi şartlarla geciktirdi. Cenaze töreninden sonra şehidin naaşını çalmakla tehdit eden Rumları engellemek için cenazenin Birleşmiş Milletler'e ait bir helikopter ile götürülmesine karar verildi. 11 Ağustos günü Birleşmiş Milletler askerleri tarafından bir tabut içinde ve çıplak olarak Lefkoşa Rum Hastanesi'nden teslim alınan naaşı saat 22 civarında Lefkoşa Genel Hastanesi'ne getirildi. Birleşmiş Milletler gözlemcilerinin de katılımıyla yapılan otopsi sonucunda Topel'in burada detaylarını dile getirmek istemediğimiz şekilde işkence gördüğü belgelendi. 12 Ağustos günü Lefkoşa Genel Hastanesi önünde yapılan cenaze törenine çok büyük bir kalabalık katıldı. Daha sonra Birleşmiş Milletler helikopteriyle Adana'ya götürülen cenaze oradan Ankara'ya nakledildi. 14 Ağustos günü başta Başbakan İsmet İnönü olmak üzere sivil ve askeri erkanın hazır bulunduğu resmi bir tören düzenlendi. Ardından aynı gün cenaze İstanbul'a gönderildi. İstanbul'daki cenaze törenine katılmak için Sultanahmet Camii etrafında yüz binlerce İstanbullu toplandı. Caminin bahçesindeki musalla taşında yatan Cengiz Topel'in başında silah arkadaşları ve mücahitler nöbet tuttu. Şehidin naaşı kalabalık nedeniyle kortejin başındaki yerine ancak saat 17.53'te getirilebildi. Daha sonra kortejle Edirne Kapı'ya götürülen cenaze Sakız Ağacı Hava Şehitliği'nde toprağa verildi. 8 Ağustos günü Türk Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen bombardıman sonrasında Rum birliklerinde büyük moral bozukluğu yaşandı. Paşiyamo istikametinden Erenköy'e ilerlemekte olan Rum birliği Ozgun'a uğrayarak geri çekildi. Bir Rum hücum botu batırıldı. Hava kararıp uçaklar ayrıldıktan sonra Rumların ilerleyişi durdu. 9 Ağustos günü saat 13.45'ten itibaren 64 Türk savaş uçağı Rum hedeflerine karşı saat 18'e kadar devam eden büyük bir saldırı daha gerçekleştirdi. Aynı gün 5 Yunan savaş uçağı da Erenköy'e kısa süreli bir saldırı gerçekleştirdi. 10 Ağustos günü Birleşmiş Milletler aracılığıyla ateşkes anlaşması imzalandı ve bugünkü Erenköy sınırları belirlendi. Erenköy Savaşı sırasında Türklerin kayıpları şehit pilot yüzbaşı Cengiz Topel'de dahil olmak üzere 13 şehit, 4 kayıp ve 32 yaralı olarak belirlendi. Aynı dönemde Rumlar ise 53 ölü ve 125 yaralı ile Erenköy'den geri çekildi. Çarpışmalar sona ermesine rağmen gelecek ile ilgili net bir durumun oluşamaması ve bölgedeki ablukanın devam etmesi nedeniyle Erenköy'de bulunan mücahitler ve halk gıda ambargosu ve imkansızlıklar içinde 2 yıla yakın bir süre daha bölgede adeta açık hapishane hayatı yaşamaya devam ettiler. Bugün Erenköy, Türk toprağı olmakla birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti toprakları ile arasında kara bağlantısı bulunmamaktadır. Köy Birleşmiş Milletler sınırı ile çevrilidir. Erenköy'de sivil halk yaşamamakta, yalnızca Türk askerleri bulunmaktadır. Erenköy şehitleri ve Erenköy direnişi bölgede her yıl düzenlenen törenle anılmaktadır.